Şimdi size astral seyahatte hangi seviyede hangi varlıkları, ne tür bir varlıkları görebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Birinci seviye kapının önündeki gölgeler. Bu seviyede henüz astralda değilsiniz. Burası geçiş kapısı, geçiş alanı. Yani henüz kapıdasınız. Burada gözüken varlıklar aslında varlıklar değiller. Bunlar senin zihninin titreşimlere verdiği figürler, şekiller. Yani senin yarattığın beyin olarak. Görünebilecek şeyler, dalgalanan figürler, gölgeler, silik silüetler, yüzü olmayan figürler, titreşimden oluşmuş şekillerdir. Bunlar dışarıdan gelmiş bir şeyler değil, geçiş yapılırken oluşmuş şekillerdir. Sanki gözlerini kapattığın zaman o renk patlaması oluyor ya, onun gibi bir şey işte. Nitelik seviye. Bu seviyede dünyaya çok yakınsın. Yani daha henüz bedeninden ayrılmadın. Bu yüzden de burada görünen varlıklar dünyevidir ama biraz bozulmuşturlardır. Yüzlerinin şekilleri falan kaymış olabilir. Burada görülebilecek olan şeyler kendinin enerji bedeni. Evdeki nesnelerin enerji yansımaları. Bazı insan yüzleri ama bunların çoğu bilinçaltının yansıması. Hayvan benzeri enerji formları. Bu seviyede gerçek bir varlık yoktur. Her şey dünyanın enerji kopyasıdır. Zihinsel astral, düşüncenin şekil aldığı yer. Bu seviyede gördüğün çoğu varlıklar senin bilinçaltının yansımasından kaynaklanır. Burada görülen türler senin bilinçaltının yansımasındandır. Bastırılmış korkuların şekilleri, travmaların sembolik yüzleri, arzuların, beklentilerin figürleri, çocukluk anılarının figürleri ve zihnin ürettiği hayali karakterler. Bu seviyede kötü varlık diye algılanan her şey genellikle senin gölgendir. Astral seni korkutmaz. Sen kendi içindekini görürsün. Bir de kolektif astral var. İnsanlığın ortak rüyası. Yani bütün düşüncelerin, daha önce de anlattığım gibi bütün düşüncelerin toplandığı bir alan. Bu seviye çok daha geniştir. Artık burada tek senin zihnin değil, bütün insanlığın toplu düşüncenin bilinçaltının olduğu bir yerdir. Burada görülen varlık türleri genellikle bilge, anne, savaşçı, gölge, mitolojik figürler, savaşçı figürler, sembolik hayvanlar, ışık ve gölge varlıklar, rüya şehrinin sakinleri. Bunlar bireysel değildir, sana özel değildir. Bunlar insanlığın ortak sembolleridir. Sanki büyük bir rüyanın içinde yürüyormuşsun gibidir. Saf astral.
Sessiz, hafif, zamansız alan. Bu seviyede varlıklar artık şekil değildir. Daha çok enerji hissi, bilinç dalgası, farkındalık alanı gibidir. Görülebilecek türler, ışık kümeleri, bilinç alanları, şekilsiz varlıklar, rehber gibi görünen enerji formları, saf farkındalık noktası. Burada iletişim kelimelerle değil, hissiyatla olur. Buradaki varlıklar kişilik taşımazlar. Bunlar daha çok bilinç akışı gibidir. Bilinç alanı, astralın ötesi. 5'e kadar astraldaydınız. Şimdi astralın bir üst seviyesine çıkıyorsunuz. Daha farklı bir boyuta. Bu seviyede varlık kavramı bile çözülür. Varlıklar yoktur. Burada görünebilecek şeyler, görünenler, saf varlık, farkındalık, saf farkındalık, saf varlık, tüm olmanın, bilginin hissi, bilinçsiz bilinç, her şeyle bağlantı hissi, var olmak, komplet olmak, tüm olmak. Burada ayrı bir varlık yoktur. Burada sen bile yok gibisindir. Sadece varlık, var olma hali vardır. Burada mistik seviyelerin, mistik bilgelerin söylediği öz, saflık, birlik, hakikat halidir. İlk seviyede görünen varlıklar bu seviyenin bilincinin yansımasıdır. Astralda karşılaştığın varlıklar seninle konuşmak için değil, seni sana yansıtabilmek, gösterebilmek için varlardır.